Bu hafta ne yapsak diyorsanız doğru yerdesiniz ve bu haftanın kültür sanat ajandasına hızlıca başlıyoruz. Bugün İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere çünkü doktorum uçmamı yasakladı. Oradan oraya uçarken, oradan oraya konarken biraz fazla yorulmuşum herhalde. Kan değerlerim yerlerde. Dolayısıyla bir hafta uçmayacağım ve İstanbul'dayım ama İstanbul'da da İstanbul Jazz Festivali'ni takip ediyorum. 3 gece üst üste açık havada müthiş konserler verildi gerçekten. Marcus Miller konseriyle başlayan 33. İstanbul Jazz Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam da bir konsere gideceğim. O yüzden yakın bir yerde çekmek istedik ajandayı ve hızlıca hadi Jazz Festivali'nden başladık. 13 Temmuz'a kadar devam edecek İstanbul Jazz Festivali. Mutlaka bir konsere gidin. Hatta Caz Vapuru'na gidin bilet kaldıysa özellikle onu tavsiye ederim. Hiçbirine gidemediyseniz hem İstanbul'u gezersiniz, Boğaz'ın tadını çıkarırsınız caz eşliğinde hem de pek çok yeni grupta keşfedebilirsiniz. İstanbul Jazz Festivali'nin Caz Vapuru'nda. Ve şimdi cazdan ben hemen sinemalara geçmek istiyorum. Çünkü açık hava deyince evet Caz Festivali ile birlikte aslında yazın geldiğini anlıyoruz. Çünkü açık hava konserleriyle başladı ve açık hava sinemalarıyla da devam etmek istiyorum. Ki açık havada sinema keyfi sunan yerlerden bir tanesi Swiss Hotel. Swiss Hotel'de açık havada popcorn kokusu var konseptiyle yaz gecelerinde sinema keyfi sunuluyor. Açık havada popcorn kokusu bence güzel bir isim olmuş. Swiss Hotel de Bosphorus'ta Sultan Park'ta Haziran ayı itibariyle Maximize Black ve Efes açık hava popcorn kokusu var etkinliği, aslında tam ismi bu. Ve hangi filmler var? Hadi birlikte bakalım. Mamma Mia. Evet, yazın izlenebilecek en güzel klasik filmlerden bir tanesi Mamma Mia. 20 Temmuz Pazartesi günü saat 21'de Swiss Hotel'de açık havada popcorn kokusu var temasıyla Sultan Park'ta izleyebilirsiniz. A Star is Born 27 Temmuz Pazartesi 21'de. Emily var 3 Ağustos'ta Pazartesi günü 21'de. Moulin Rouge. Moulin Rouge ise 10 Ağustos Pazartesi 21'de. Gora. Gora'yı açık havada izlemek istiyorsanız 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21'de Swiss Hotel Sultan Park'ta. Rototil 31 Ağustos Pazartesi 20'de ve Bohemian Rhapsody ise 14 Eylül Pazartesi saat 20'de Swiss Hotel'de açık havada popcorn kokusu var. Etkinliği kapsamında Sultan Park'ta izlenebilecek filmler arasında. Evet, İstanbul'da açık havada sinema keyfi CVK Bosphorus Otel'de de var. Orada da farklı konseptte bir açık havada sinema keyfi sunuluyor. Şöyle ki CVK Otel Bosphorus'ta lunch müziğiyle başlıyor sinema gecesi. Daha sonra bir ödüllü sinema yarışması yapılıyor. Geçen yıl ben de katılmıştım. Çok eğlenceli oluyor o sinema yarışması. Onun ardından film hikayeleri, film öncesi kısa analizler ve özel gösterimle birlikte filmleri açık havada yine popcorn eşliğinde izleyebiliyorsunuz CVK Bosphorus'ta. İş Bankası Maximize Black ve Anadolu Sigorta bu sene CVK Bosphorus'taki yaz akşamlarının sinemalı, filmli yaz gecelerinin sponsoru. Hangi filmler var? Hadi bakalım. 7 Temmuz'da Ghost var. 14 Temmuz'da Cocktail. 21 Temmuz'da The Bodyguard ve 28 Temmuz'da Before Sunset CVK Bosphorus'ta açık hava sinemasında olacak. Açık hava da sinema sevenlere duyurulur. Sinemalara devam edelim. Hadi şimdi İBB Beyoğlu sinemasına bakalım. İBB Beyoğlu sineması Temmuz ayında sinema tarihine iz bırakmış kült filmleri ardı ardına seyircilere sunacak, İstanbullulara sunacak ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor bu gösterimler. Yazın aslında yapılabilecek, özellikle de bu sıcak ve nemli havalarda yapılabilecek en güzel etkinliklerden bir tanesi. Evet, yaz akşamları açık havada sinema izlemek çok keyifli ama gündüz ya da öğle vakitleri ya da akşam da elbette ki sinema izlemek, sinemada film izlemek iyi bir alternatif, serin bir alternatif diye düşünüyorum. İBB Beyoğlu sineması da kült filmleri ve çocuklara yönelik gösterimleriyle bu yaz Temmuz ayında sinema severleri bekliyor. Bakalım hangi filmler varmış? 3 Temmuz Cuma günü saat 19'da The Square filmi var, Kare. 4 Temmuz Cumartesi günü saat 15'te Maria. 5 Temmuz Pazar günü saat 15'te Çocuk Matinası var, Ters Yüz. Ve 10 Temmuz Cuma günü saat 19'da Dracula İstanbul'da var. 11 Temmuz Cumartesi günü saat 15'te Uçan Daireler İstanbul'da filmi gösterimde olacak İBB Beyoğlu sinemasında. 12 Temmuz Pazar günü 15'te yine Çocuk Matinesinde Uçan Alı ve Kayıp Elmas var. 17 Temmuz Cuma günü saat 19'da Görevimiz Tehlike var. Evet, seviyorsanız eğer Mission Impossible'ı 17 Temmuz Cuma günü 19'da
İBB Beyoğlu Sineması'nda ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz tüm bu filmleri. 18 Temmuz saat 15'te Görevimiz Tehlike 2 var. 19 Temmuz Pazar günü Görevimiz Tehlike 3 var. 24 Temmuz Cuma günü Kanun Namına filmi sinemamızın öncülerinden ve 25 Temmuz Cumartesi günü saat 15'te yine sinemamızın öncülerinden Edi ile Büdü Tiyatrocu gösterimi olacak ve 26 Temmuz Pazar günü ise yine çocuk matinesine saat 15'te Bir Okyanus Macerası filmi gösterilecek 6 yaş üzeri çocuklar için. Sinema daha çok İstanbul odaklı gittik bu hafta. O yüzden hemen Ankara'dan bir haber vermek istiyorum. CGV Mars Sinema Grup Türkiye'nin en yeni IMAX deneyimini Ankara'ya taşıyormuş. Paribus Cineverse Panora 1 Temmuz'da IMAX'in en gelişmiş sinema deneyimi olan Lazer IMAX salonuyla sinema severlerle buluşmuş. Ben görmedim, gitmedim ama buradan Ankaralı sinema severlere duyurulur. IMAX'te de sinema izleme keyfi tabii ki başka bir şey. Deneyimlemek istiyorsanız açılmış sevgili Ankaralılar Paribus Cineverse Panora'da. Sinemadan sonra ben opera ve bale ile devam etmek istiyorum. Çünkü bence memleketin en önemli etkinliklerinden, en kıymetli festivallerinden biri diye düşünüyorum. Çünkü 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali görkemli bir gösteriyle, Kuğu Gölü ile açıldı. Efes Antik Tiyatro'da ne izlerseniz izleyin hepsi çok keyifli olacaktır ama söz konusu olan opera ve bale olunca başka bir zamanda yaşıyorsunuz sanki o anı. Öyle hissettiriyor gerçekten. Antik şehirlerde operayı izlemenin keyfi. Ben 20'li yaşlarda ilk Aspendos'ta izlemiştim. Aspendos'ta galiba Ayda'yı izlemiştim. Müthişti yani. İnanılmaz bir deneyimdi. Sizin de fırsatınız olursa mutlaka antik şehirlerdeki, yani ne olursa izleyin tabii ama opera inanılmaz farklı bir atmosfer sunuyor gerçekten sizlere. Bakalım 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali kapsamında bu yıl neler varmış? Efes Opera ve Balesi kapsamında bu yıl tabii birçok eser sergileniyor ama bu yayına girdiğinde, bu program yayına girdiğinde kalanlar şöyle. Tabii biz aslında Kuğu Gölü'nü geride bırakmış oluyoruz. Palmira ve Ağustos Böceği'ni geride bırakmış oluyoruz. Müzikli çocuk oyunu o da. Carmina Burana'yı da geride bırakmış oluyoruz. 30 Haziran 2 Temmuz tarihlerinde. Ama Mikis Theodorakis'in müziğiyle Zorba Balesi 4-5 Temmuz tarihlerinde 9. Efes Opera ve Balesi kapsamında izlenebilir. Ve Puccini'nin Ölümsüz Operası, Tosca ise 8 Temmuz Çarşamba gecesi gösterimi gerçekleşecek ve böylece 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali Tosca ile birlikte perdesini kapatacak. Sergilerle ilgili olarak da Anadolu'yu gezen İş Bankası'nın bir koleksiyonu var. İş Bankası Anadolu sergileri. Geçtiğimiz haftalarda İş Bankası Anadolu sergileri gül mevsimiyle Eğridir'deydi. İş Bankası'nın bu Anadolu sergileri çok kıymetli. Çünkü İş Bankası koleksiyonunda olan önemli eserler çeşitli konseptlerle farklı şehirlerde, farklı şehirlerin farklı şubelerinde sergileniyor. Bu tabloların, bu kıymetli tabloların Anadolu'yu gezmesi çok önemli, çok kıymetli. 7'den 70'e herkesle buluşuyor ücretsiz bir şekilde bu tablolar. O yüzden sonuncusu da Eğridir'de gül mevsimiyleydi ve bu seçkide Isparta'yla özdeşleşmiş güller üzerinden Türk ressamların eserleri İş Bankası Isparta Eğridir Şubesi'nde sergilendi. Anadolu sergileri devam edecek. Bu arada bu sergiler Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi kurucu direktörü Profesör Doktor Gül İrepoğlu küratörlüğünde gerçekleştiriliyor. Bunun da altını çizelim ve bundan sonraki, yani en son Eğridir'deydi gül mevsimi konseptiyle. Bundan sonraki sergi ise Erzurumlara geliyor bu haber. Erzurumlara müjde kıymetinde bir sergi bence. Türkiye İş Bankası Erzurum Lalapaşa Şubesi'nde İş Bankası'nın Anadolu sergileri devam edecek. Buradan Erzurumlara da duyurulur. Bir sergi haberi de, daha doğrusu önümüzdeki Eylül ayında açılacak sergi haberi de Borusan Contemporary'den. Borusan Contemporary'de Perili Köşk'te Edward Burtynsky'nin sergisi 16 Ağustos'a kadar devam ediyor. Eğer hala gezmediyseniz bu sergiyi, doğa üzerine, sürdürülebilirlik üzerine, erozyon üzerine gerçekleştirilmiş çok önemli bir sergi. Borusan'ın özellikle Türkiye'de Edward Burtynsky'ye sipariş ettiği bir proje kapsamında da yukarıdan özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da çekilmiş çok etkileyici fotoğraflar var. Her seferinde bunu söylüyorum ama henüz vakit var. 16 Ağustos'a kadar Borusan Contemporary'de Perili Köşk'teki Edward Burtynsky Değişen Yeryüzü sergisini mutlaka görün. Zaten bu yaz sıcaklarında da yapılacak en iyi şey, başından beri söylüyorum, evet akşamları belki açık hava sineması olabilir ama gündüzleri kesinlikle sergi gezmek. Klimalı bu güzel sergiyi rahatlıkla gezebilirsiniz.
Borusan Contemporary önümüzdeki Eylül ayında gerçekleşecek serginin konseptini de açıkladı. 2 yeni sergi, 2 güncel perspektifle sunulacak Borusan Contemporary'de Eylül ayı itibariyle. İtalyan sanatçı Olivio Barbieri'nin Zaman, Mekan, Geometri başlıklı Türkiye'deki ilk kişisel sergisi olacak. Diğeri de Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan eserleri bir araya getiren Perili sergisi. Önümüzdeki dönemlerde özellikle Eylül ayında zaten Borusan Contemporary'deki bu 2 serginin de Zaman, Mekan, Geometri ve Perili sergilerin ayrıntılarını da zaten Borusan Contemporary'nin müdürü sevgili Kumru Eren'den dinleyeceğiz. Bu arada 43. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı'nın da onur konuğu açıklandı. 43. İstanbul Kitap Festivali'nin onur yazarı Latife Tekin olarak belirlendi. Bu yıl 12-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Kitap Fuarı her zaman olduğu gibi TÜYAP'ta gerçekleştirilecek. Buradan kitap severlere duyurulur. Cazla başladık. Cazla bitirelim istiyorum. Fazıl Say'ın yeni bir caz projesi var. Duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ve Fazıl Say bu yeni caz projesiyle Türkiye turnesine çıkıyor. Ve uzun bir turne gerçekleştirilecek. Eylül ayına kadar sürecek. Fazıl Say'ın Caz Odağı'ndaki yeni projesi Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserleri kapsamında Türkiye turnesi 19 Temmuz Pazar günü Ayvalık'ta başlıyor. Ayvalık Amfiteyatro'da, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes Antik Tiyatro, 26 Temmuz Bodrum Antik Tiyatro, 2-3 Eylül Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 13 Eylül Pazar İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 16 Eylül Çarşamba Hierapolis Antik Tiyatrosu, 17 Eylül Perşembe Antalya Açık Hava Tiyatrosu ve 27 Eylül Pazar günü Bilken Odeon'da Fazıl Say'ın yeni caz projesini dinleyebilirsiniz. Fazıl Say'ın caz projesinin ardından hemen bir caz kampı duyurmak istiyorum. 24-29 Ağustos tarihleri arasında Agora Sanat Köyü'nde bir caz kampı var. Caz seviyorsanız Agora Sanat Köyü'ndeki Ezine Çanakkale'de bu arada Agora Sanat Köyü. 24-29 Ağustos tarihleri arasında bu caz kampını kaçırmayın. Bakın neler var bu caz kampının içerisinde. Evet, 24-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Zuhal Müziğin desteğiyle gerçekleştiriliyor. Önemli eğitmenlerden önemli dersler alabileceksiniz ve her akşam bir de jam session'lar gerçekleştirilecek. Kapanışta da bir final konseri var. Tekrar altını çizelim. Agora Sanat Köyü'nde 24-29 Ağustos tarihleri arasında caz kampı Çanakkale'de. Hadi konserlere de bakalım. Fazla caz ağırlıklı bir ajanda yaptık bu hafta ama biraz metal derseniz, metal seviyorsanız bakın neler var. Metal müziğin önemli gruplarından Lamp of God İstanbul'da. Bonus Park Orman'da gerçekleşecek. Metal müzik seviyorsanız Park Orman'daki bu konseri bence kaçırmayın. Ve diğer bir metal konserimizde İsveçli Melodic Death Metal grubu In Flames 26 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak. O neredeymiş? Maximum Unique açık havada olacakmış. In Flames grubu. Evet ve İstanbul'da Türkiye'de etkinlik bitmez ama bizim bu haftaki ajandamız bu kadardı. Önümüzdeki hafta tekrar başka birine yapsak da görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Konserleri de mutlaka takip edin. Çok güzel konserler, çok güzel tiyatrolar, çok güzel operalar var. Bu yazı bence sergileri gezerek de geçirebilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın.